Herkese merhaba. Bugün 1944 model Willys MB aracımızla beraberiz. Bu gördüğümüz araç 1939 yılında tasarlandı ve 1945 yılına kadar Amerikan ve müttefik kuvvetlerinin orduları tarafından 2. Dünya Savaşı'nda ciddi şekilde kullanıldı ve savaş kazandıran taşıt olarak da isme kavuştu. İşte bu nedenle bu kadar güzel bir araç olması, bu kadar kullanışlı bir araç olması dolayısıyla müttefik kuvvetleri 2. Dünya Savaşı'na çok büyük fayda görüyorlar ve ondan dolayı da aslında ismi savaş kazandıran taşıta kadar çıkıyor. Ve de günümüzün SUV araçlarının atası olarak da anılıyor Willys MB. Zaten savaş sonrasında da ismi Jeep olarak değişiyor. Ve çeşitli Willys MB ismi M38, Jeep CJ2A, CJ3A, CJ3B şeklinde gidiyor. Ülkemizde de çeşitli zaten askeri kurumlar tarafından, jandarma, kara kuvvetleri, hatta hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri tarafından da faal olarak kullanıldı bu araç. Ancak kaç adet girdiği veya hangi yıla kadar hizmet verdiği tam olarak bilinmiyor. Burada bir kitapçığımız var, orijinal bir kitapçığımız. Onu ben hemen göstereyim. Bu kitapçıkta direkt olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı, işte karargahı vesaire söylenmiş. Çeyrek tonluk 4x4 Willys Overland model MB Ford ve Ford GP olarak da şeyi var. Onarım kitabı var. Bu orijinal bir kitapçık bakın. Çok güzel muhafaza edilmiş. Ve tarih de 1958. Willys MB olarak ülkemize giriş yaptığı bu orijinal kitapçıktan belli oluyor. CJ3B olması lazım. Onlar yüksek kaputlu olarak kullanılmaya başlandı. Böyle filmlerde falan hala çok kullanılıyor ama bu araçlarla teknik olarak benzer ancak görünüm olarak çok farkları var. Biz onları çok beğenmiyoruz. Basit duruyor gibi geliyor bize. Bu aracın özgünlüğü, bu ilk tasarım hali gerçekten de çok güzel. Yani resmen bulunduğu döneme damga vurmuş ve oturmuş bir tasarıma sahip. Savaş sonrasına tekrar dönersek Amerika'da araç o kadar beğenilmişti ki savaşta büyük faydaları olması nedeniyle Amerikan çiftçisi traktör niyetine bu araçları kullanmaya başladı. Arkasına pulluk taktı, mibzer taktı, römork taktı, patates taşıdı, soğan taşıdı, tohum ekti, tarlasını sürdü. Bu kadar ciddi şekilde kullandı. Hatta öyle bir şey, üzerine kocaman kit takılıyordu, biçer döver bile oluyordu. Öyle güzel özelliklere sahipti. Ondan sonra da zaten günümüze kadar küçük değişikliklerle tasarım olarak, ön tasarım olarak geldi. Günümüzde de lüks bir araç markası olarak yoluna devam etmekte. Toplam Willys olarak 360 bin adet ve 300 bin adet de Ford GP olarak üretimi yapıldı. İsminin ortaya çıkış noktası ise oldukça ilginçtir. Daha doğrusu bunu şöyle söyleyebiliriz. Normalde bu aracın markası Willys ama günümüzde biliyorsunuz bir de Jeep adı çıkmış. Ve bu Jeep adı direkt olarak bu araçtan çıkma bir addır. Zaten bakın panjurumuz günümüz Jeep markasının panjurlarıyla aynı şekildedir. Genel tasarıma, farların bulunduğu yerler, panjurumuzun olduğu yer. Hikayesi ise oldukça ilginç. Gördüğümüz araç her yere o kadar rahat girip çıkabiliyor ki Amerikan askerleri bir süre sonra bu araca Temel Reis'in bir tane maymunumsu bir tane şeyi var, hayvanı var. O hayvanın ismi de Jeep. Diyorlar ki bu her yere girip çıkabildiği için, diğeri de oradan oraya rahat atlayıp zıplayabildiği için aynı isim olsun ve bunun da adı Jeep olsun diyorlar. İşte Jeep ismi aynen buradan geliyor. And he has magical powers. Oh, magical powers? O kadar güzel bir araç ki, arazi yeteneği o kadar kuvvetli ki bakmayın böyle 80 yıllık bir araç olduğunu, 80 yıl öncesinin teknolojisine sahip olduğuna. Günümüzde bu kadar iyi belki de stok haliyle, normal modifiyesiz haliyle arazide girip çıkabilen çok az araç bulunur. Bunu zaten arazide biz size göstereceğiz. Her türlü yere girip çıkmaya çalışacağız. Yakından hepsini izleyebileceksiniz. Evet, şimdi özelliklerimizi anlattık. Willys MB'nin nasıl bir taşıt olduğunu anlattık. Motorun özelliklerinden bahsedelim. Motor kaputumuzu açıp bir bakalım. Motorumuzun nasıl açıldığını bir göstereyim ilk önce. Zaten aşina olan takipçilerimiz vardır. Buradan çekiyoruz, döndürüyoruz. Gayet basit ve yaylı bir mekanizması var. Şimdi Ege'den yardım alalım. Ege'cim kaldıralım. Evet. İşte
motorumuz. Şimdi Willys MB'nin motoru günümüzde kullanılmayan bir motor. Blok ve sübap sistemi itibariyle. Şöyle ki SV veya flathead veya yandan sübaplı olan olarak geçen bir motor tipi. Bu motorlarda sübaplarımız üstte değil, sadece bir motor bloğunun kapağı var. Sübaplar yan tarafta bulunuyor ve bu şekilde bir egzoz ve emiş işlemleri gerçekleşiyor. 2.2 litre hacminde 4 silindirli, atmosferik, 61 PS güce sahip bir motor bu. Bu sayede aracı yaklaşık 105 kilometre hıza çıkartabiliyor. Zaten bunun 0-100'ünden falan bahsetmeye gerek yok. Bu aracın öyle bir 0-100 diye bir amacı da yok. Maksimum 105 kilometre hızı görüyor. Ama arazide gerçekten de ilginç bir şekilde bu kadar küçük, güçsüz görünen bir motor müthiş hizmet veriyor. En ufak bir ihtiyaç bırakmıyor bir başka motora. Biz bunları test edeceğiz, göstereceğiz. Önceden denedik zaten. Çok hoşumuza gitti. Size de fazlasıyla göstereceğiz bu özellikleri. Şimdi burada güzel orijinal aksesuarları var. Bu gördüğümüz araç tamamen orijinaline uygun bir şekilde toplanmış. Öyle ki mesela yağdanlığı, ondan sonra yağ broşürü, çeşitli noktalarına motoru yağladığımız yerleri var. Motoru ve çeşitli noktalarını. Onlar bile burada belirtilmiş. Hemen bakalım. Şöyle göstereyim bunu da. Yağlama emri de ve Türkçe, o daha demin gösterdiğimiz kitapçık ile alakalı aynı o dönemlerde basılmış orijinal kitapçığımız. Burada bütün yağ noktaları gösteriliyor. Nereden nasıl yağlanması gerekiyor onu da gösteriyor. Ve gördüğümüz gibi burada orijinal yağ pompasıyla yapılıyor bu işlem. Burada şöyle de güzel bir detayımız var. Burada kelebek vidası var bir tane. Bunu söküyoruz. Evet. Şöyle geri çeviriyoruz. Bunun amacı motor bölmesini aydınlatabilmek. Diyelim ki çok zifiri karanlık bir yer var. Gece motorda bir sıkıntı var. Öyle bir lamba aydınlatma da bulamıyoruz. Bunu böyle ters çeviriyoruz. İçeriden açıyoruz ve aracın içini aydınlatabiliyoruz. Son derece basit bir motor mevcut. Egeciğim yardımcı olursan. Evet. Yavaşça kapatıyoruz. Elimizi sıkıştırmadan. Şimdi buradan da tutturduk. Bu kadar kolay. Şimdi burada göstermemiz gereken birkaç nokta var. En önemlisi burada 2 tane takozumuz mevcut. Hatta takozların içine de ipten fitiller koymuşlar. Bunun amacı şu. Bu gördüğümüz ön pencere aslında yatıyor ve şu silecekler, hatta bunlar manueldir. Çok güzel, bakın. Şu şekilde. Bunlar elle çalışıyor. Bunu dik hale getiriyorsunuz ve açtığımız zaman sileceklerin kolları geliyor. Bu takozların fitillerin içine oturuyor ve cam yatabiliyor. Yanda zaten mekanizması da böyle yatırıyoruz. Birazdan onu da göstereceğiz nasıl olduğunu. Ondan sonra aynalarımız oldukça ilginç. Hem görüldüğü gibi kafası oynuyor aynanın kendisi. Hem burada vidayı gevşetip yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. Hem de şuradan bu şekilde bir oynama söz konusu. Bu da bayağı aslında şöyle baktığımız zaman ama tek ayna. Sadece solda ayna var. Bir de burada bir aynamız var. Bu da kullanılır bir ayna. Aracımızın içine geçecek olursak her şeyden önce şunu söyleyelim. Sadece tek güvenlik önlemi gördüğümüz şu kementler. Bunları açıp şu şekilde içeri girebiliyoruz. Aslında tenteyi açıp anlatsak daha güzel olacak. O yüzden şimdi isterseniz tentemizi açalım. Aracımızın içine tentesi açıkken inceleyelim.
aracımızın anteni. Şimdi onu yerine takalım. Bakın. Bunun bir de gerdirme olayı var. Buradan ipiyle gerdirip şurada bir tane somun var, bakın oraya geçiriyoruz. Antenimiz de böyle muhafaza oluyor. Aslında bu normalde daha da uzun. Belki de 1-1,5 metre daha uzun ama bu araçta kullanım zorluğu olduğu için ve sembolik de bir şey sonuç olarak böyle bırakılmış. Burada önemli bir nokta var. Antenin alt kısmı görüldüğü gibi porselen kaplı. Bu aracın araçtan kaynaklı parazitlerin giderilmesi için kullanılıyor. O yüzden de bakın değişik bir parça. Körük gibi görünüyor ama körük falan değil, bildiğimiz porselen yani. Şimdi aracımızın güzel bir özelliği de ön camının yatması. Daha demin takozların üzerine indiğinden bahsetmiştik. Şimdi onu yatıralım, daha havalı oluyor, daha güzel oluyor araç. Sileceklerimizin bu kol kısmı geliyor, takozumuzun üzerine oturuyor ve daha demin çözdüğümüz şeyler de böyle tutuyor. Bunu da aynı şekilde yapalım. Evet. Görüldüğü gibi artık aracımızın önündeki cam da yatırıldı. Daha farklı bir, daha böyle sportif görünüyor aslında. Daha böyle savaşa hazır bir havası var. Ortaya çıkmış oldu. Şimdi burada anlatmamız gereken birkaç şey var. Şurada bir muhafaza var bakın. Bu tüfek muhafazası. O zaman 2. Dünya Savaşı sırasında Amerikalıların kullandığı tüfekler, uzun av tüfeğine benzeyen tüfekleri buraya koyuyorlarmış. Bir şey anında bunu kullanıyor. Muhafazasını burada yapıyor. Daha demin bahsetmiştik. İşte araçtaki tek emniyet tertibatı bu. Buradan böyle bildiğimiz şeyle takıp çıkartabiliyoruz ve aracımızın içine girebiliyoruz. Benim burada göstermek istediğimiz birkaç tane nokta var. Mesela balta ve küreğimiz var. Yani bu araçla birlikte resmen sembol olmuş ekipmanlardan bir tanesi diyebiliriz. İşte gördüğümüz küreğimiz, burada muhafazası bunu tutuyor. Burada kayışla bağlanmış küreğin sapı. Burada da baltamız. Bakın baltanın ucu buradan tutuyor. Arkadan bir tertibatla tutmuş. Bu araç bir yere saplanabilir, kürekle önünü açmak gerekebilir veya bir baltanın amacı da önüne bir ağaç devrilmiş olabilir. Onu kırıp bölüp işte neyse yola devam etmek için. Sonuçta bu araçta her şey yola devam edebilmek için. Şurada bir bakın gözünüze çarpmıştır. Bir farklılık var. Sanki bu parça buraya olmamış gibi görünüyor ama aslında böyle değil. Bunun amacı aracın yarattığı titreşimden, motorun yarattığı titreşimden dolayı ses çıkmaması ve buradaki bölümü zorlamaması için bir tolerans bırakılmış. Abartı bir tolerans tabii. Yani şöyle el giren bir tolerans olarak görünüyor. Şimdi burada çeşitli tutamaklar var bakın. Burada bir tane var. Burada bir tane var. Bir de aracın ön kısmında gördüğümüz tamponun olduğu bölgede yerler var. Şimdi bunların bir amacı var. Her şeyden önce arazide tutunabilmek için, yani araç giderken daha araca sağlam tutunabilmeye yaradığı gibi, mesela diyelim ki araç bir yerden bir yere helikopterle nakil yapılıyor veya bir başka taşıtla. İşte buralardan bağlanıyor araçta 6 noktadan, arkada 2 sağlı sollu, ortada sağlı sollu ve tamponun bulunduğu bölgeden ve bu şekilde nakil sağlanıyor. Ayrıca camın yatmasının nedenlerinden bir tanesi de hem bu nakili kolaylaştırmak hem de araçlardan 2-3 tanesinin götürüldüğü zaman az yer kaplaması için üst üste tasnif edilmesi için. Yani burada da çok yönlülük dikkate alınmış. Mesela güzel de bir özellik var. Şimdi bu araçta öyle pas bilmem ne falan yok. Niye yok? Zaten böyle bir ihtiyaç yok bu arabada. Tamamen her koşula uygun olması için tasarlanmış. Bu gördüğümüz delikler diyelim ki suya girdi, dereye girdi, denize girdi. Hani çıkarmalarda falan direkt olarak denizin belli bir kısmından girer bu araçlar. Görmüşüzdür filmlerde falan. İşte aracın içine dolan su buralardan tahliye oluyor. Güzel bir şekilde. İçinde hiçbir şey kalmıyor. Zaten her yeri izolasyonlu, paslanmaya karşı, korozyona karşı korunmuş. Su da bu şekilde tahliye olarak aracın içinde kalmıyor. Ön koltuğun altında benzin deposu mevcut. Burada Willys MB modellerinde depo kapağı
bulunuyorken daha sonraki modellerde kulbun üstüne taşınmış ve buradan tahliye edilerek, yani kapak normal sonraki modellerde burada yer alıyor. Dikkat edecek noktalardan bir tanesi de bu koltuğun altına bakın, fermuarlı bir kısım var. Bu fermuarlı kısmın içine bir cep var. İşte harita, talimat vesaire neyse buraya koyuluyormuş. Haritaların olduğu yermiş. Burada bir gözümüz var. Bu önemli. Aracın çünkü genelinde göz yok. Bakın burada çeşitli şeyler koymak için bir yer bulunuyor. Burada bir çantamız var. Çantamızın içinde orijinal ışıldağımız, yağdanlığımız ve çeşitli işte fişek, cephanelik gibi şeylerin herhalde koyulduğu deriden yapılma muhafazalar mevcut. Bunlara kütüklük deniliyor. Şimdi burada görüldüğü gibi 2 tane miğferimiz var. Bu miğferlerden bir tanesi bu İkinci Dünya Savaşı'nda birebir kullanılan miğferin bir replikası. Görüldüğü gibi aracın kendi renginden ve yanında fileler var. Buraya kamuflaj, dal, işte yaprak falan takılıyormuş ki şey olmasın diye. Hatta Amerikan askerleri böyle filmlerden hatırlarsınız, bağlamazlar. Biz hiç görmedik. Hep böyle salıp gezerler, daha havalı. Şuraya sigara koyarlar, şurada işte derisinin arasına falan böyle gezerlerdi. Burada da bir tane var. Bu da 1964 tasarımı. Vietnam Savaşı'nda kullanılmış başka bir versiyonu bunun. Bunun içinde farklı bir şey var. Şimdi burada önemli bir aparatımız var. Bakın, arka koltuğun hemen arkasında yer alıyor. Bu aparatın amacı, diyelim ki araç marşı bozuldu veya vurdurmaya uygun, aracı çalıştırmak için vurdurmaya uygun bir yerde değil. İşte o zaman takılıyor ve döndürülerek manuel olarak çalışmasını sağlıyor. Sonuç olarak yolda kalmama amaçlı bir Willys MB'miz var elimizde. Savaşta her yerden girip çıkması gerekiyor. Şimdi yine orijinal ekipmanlarımız var burada. Yakıt depomuz, birinci yakıt depomuz ve orijinaldir bu. Öyle sağdan soldan alınma değil. Yine burada da bir yakıt depomuz mevcut ve burada da telsizimiz var. Kendisi yine orijinaldir. Bakın şöyle göstereyim. Da talimatlar veriliyormuş çeşitli. Şu anda sesim inanılmaz boğuk geliyor. Evet. Burada tuşları var. Herhalde frekans şeyleri, ayarlar, kanal değiştirme vesaire. O tip şeyler. Mesela burada bir de ilk yardım çantamız var. First Aid Kit. Bunun içinde, bu da orijinal bu arada tamamen. Yine o döneme ait. Burada daha demin brandamızı koymuştuk. Aracımızın brandası bunun içerisinde. Arka ön koltuğun altında. Burada yine bir görüldüğü gibi çantamız var. Burada da normalde mühimmat konulan bir tane kutu var. Ama normalde başka şeyler de koyulabilir. Bir nevi torpido gözü gibi düşünülebilir burası. Aracımıza binmeden önce göstermemiz gereken en son detay. Bakın burada yine orijinal yangın söndürücümüz. Buraya takılıyordu. Yeri tam olarak burası. Şimdi araçtaki tek güvenlik önlemini çıkararak içine bir binelim. Evet, görüldüğü gibi koltuğumuza oturduk. Şimdi burada 3 tane vitesimiz var. Bu 3 ileri, 1 geri ve 2 tane de arazi vitesi olan bir araç. Bu normal viteslerimiz 1, 2, 3 olarak ayarladığımız. Bu ortadaki aracı 4x2 veya 4x4 olarak ayarlayan vites ve sağdaki de takviye dediğimiz high ve low olarak arazinin ağır veya hafif araziye göre kullanım modunu ayarlayan vites kol olarak dikkat çekiyor. İşte direksiyonumuz, burada göstergelerimiz var. Şimdi dikkat çekici nokta, burada bizim marşımız var ama normalde marşlar burada yer alıyor ve ayakla çalıştırılıyor. Şimdi torpido gözümüzü açıyoruz. Evet, görüldüğü gibi torpido gözümüz. Burada ruhsatımız. Ne diyor? 1950 model Willys CC3A. Aslında biz Willys MB tanıtıyoruz şu anda. Peki neden bu söylenmiş? Bu araç sıfırdan toplanmış ve aslına uygun olarak 1944 modeli canlandıracak şekilde restore ediliyor. Aslında 1950 model bir Jeep Willys CC3A aracı bu. Ama şu anda tamamen bütün özellikleriyle neredeyse Willys MB, üzerindeki boyasından görüldüğü gibi öndeki panjuruna kadar savaşta kullanılan araç. Burada el frenimiz
mevcut. Göstergelerimiz mil olarak gösteriyor. 60 mil gösteriyor en fazla. Kilometre olarak da içeride 100 olarak gösteriyor. Zaten 105'e çıkabiliyoruz en fazla. Burada amper miktarını gösteriyor. Elektrik ile alakalı. Burada Fahrenheit cinsinden sıcaklığımız. Burada yağ basınç. Burada da yakıt sensörü. Şimdi burada 2 tane boynuz gibi çıkıntımız var, görüyorsunuz. Bunların altlarında lambalar var ve bu göstergeleri aydınlatıyor. Şimdi öbür tarafa geçelim. Şurada ayağımın bulunduğu yerde bakın sesi geliyor. Bir düğmemsi bir şey var. Bu selektör. Bu herhangi şurada bir selektör gibi falan bir şey yok. Direkt olarak ayakla yapıyoruz selektörümüzü. Zaten debriyaj, fren ve gaz pedallarımız da bu şekilde. Vites körükleri orijinal yine. Süet. Bayağı güzel. Hepsinde de mevcut. Burada kocaman silahımızı işte yerine göre Browning'in hala kullanılmakta olan Emre Abrams tankların üzerine bile takılan Browning'in büyükçe bir makinalı tüfeği var. Onu monte edebiliyoruz. Bizde de bunun bir replikası var. Ahşaptan üretim. Çok da güzel yapmışlar. Onu da size göstereceğiz zaten. Direksiyonumuz 3 kollu bir direksiyon. Çok sportif görüldüğü gibi. Ortasında kornamız var. Sinyal kolumuz var. Orijinallerinde böyle bir sinyal kolu yok. Şimdi aracımız plakalı, muayeneye bile giriyor. O yüzden trafiğe çıkabilmesi için sinyal kolu monte edilmiş. Sol tarafta da çeşitli düğmeler var. Bakın burada çekmeli, eski tip araçlarda çok vardır bilirsiniz. Lambalarımız, aydınlatma grubumuz. Burada jiklemiz çok. Ve burada da dörtlümüz mevcut. Bunu yaktığım zaman dörtlülerimizi yakabiliyoruz. Şimdi burada bakın bir yuvarlak bir yer var. Burası fren hidroliğinin doldurulduğu yer. Şurada bir yastık gibi bir şeyimiz var. Bu da ilginç. Bunu da sorduk bu nedir diye. Bu iki tarafta da var. Hem burada var hem burada. Bunun amacı arazi sürüşlerinde sürücünün veya yanındaki kişinin şu gördüğünüz gibi böbreğini, yan tarafını vurmaması için yapılmış bir yumuşatma, metalden korumak için yapılmış bir şey. Askeri araçlarda, bu tip araçlarda karartma dediğimiz aydınlatmalar, yani gece kullanılan, araçların fark edilmemesi için kullanılan aydınlatmalar vardır. O da bu. Görüldüğü gibi minicik bir ışığı var ve endirek veriyor, alta veriyor. Sadece aracı kendini diğer araçlara göstermesi, en minimum şekilde ışık sağlaması için yapılıyor. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Burada sinyallerimiz var. Aslında orijinalinde böyle bir şey yok ama bizde başka normalde lambalar var burada. Ama dediğimiz gibi aracımız trafiğe çıkabilmesi için, muayeneden geçebilmesi için bunların kullanılması zorunlu. O yüzden de bu araçta bunlar takılmış. Şimdi direksiyon sistemimiz görüldüğü gibi oldukça açıkta. Tamiri kolay olması açısından, ayarı kolay olması açısından. Burada bir mekanizması var. Bu mekanizmanın içinde bir yay var ve arazide giderken lastik ve dolayısıyla sistemin aldığı darbeleri emebilmek için bu yay sürekli olarak mekanik olarak çalışıyor. Bu direksiyon sisteminin ayarını yapmak için iki tarafı dönebilir şekilde ve buradan ayarlanıyor. Bu sayede de direkt tamponun arkasından bu sistemi ayarlamak gayet mümkün. Çok da rahat bir şekilde yapılıyor. Hem önde hem arkada yaprak yay süspansiyon sistemi var. İlginç bir özellik daha var yaylarda. Bu yaprak yayların sol tarafta, yani sürücü tarafı normalde sağ tarafa göre bir tane daha fazla. Bunun nedeni ise sürücü oturduğu zaman ağırlık dengesinin bu tarafa geldiği için o dengeyi daha iyi sağlayabilmek. Bunun haricinde yine aracın normalde dururken duruş açısında da bir farklılık var. Normalde sol taraf bir miktar daha kalkık. Neden? Çünkü sürücü oturduğu zaman buranın oturup dengeye gelmesi sağlanıyor ve tam ona göre ayarlanmış. Burada bir ilginç özellik daha. Aslında normal, yani standart birçok araçta var ama yine de gösterelim. Bakın fren hidroliğinin burada hortumu mevcut. Etrafında da bir muhafazası var. Bunun amacı hortumun yırtılmasını engellemek için, diyelim arazide bir taş, bir dal, ne bileyim herhangi bir bu kabloyu kesebilecek bir şeyi engellemek için böyle bir bariyer yapılmış. Evet, aracımızı, Willys MB'mizi her yönüyle tanıtmaya çalıştık. Gerçekten süper özel bir otomobil. SUV'ların atası. Şimdi bu aracımızın arazide nasıl bir performans gösterdiğini hep beraber göreceğiz. Çeşitli açılardan çekeceğiz. Biz daha önceden kullandık, gördük. Bir de sizin için kullanacağız.
Gerçekten şaşırtıcı bir sürüş yeteneği var bu 80 yıla yakın öncesinin teknolojisinin. Umarız siz de bunu beğenirsiniz. Evet, herkese merhaba. Willys MB yol testimize başladık. İlk olarak asfalttan arazi kullanımımıza gideceğiz. Şu anda kullanım hissi çok değişik. Tabii araç böyle günümüz araçları gibi şey değil. Doğal olarak 75-80 yıl öncesinin bir aracıyla beraberiz. Ama bu his hiçbir şeyde yaşanmaz. O da bir gerçek. Şimdi geçişimizi yapıyoruz. Allah'tan sinyalimiz var. Evet. Yolumuza çıktık. Bas dedi. Dur. İkiye atamadım. Evet, vitesler tabii çok zor geçiyor. O yüzden sesi duydunuz. Şimdi bir daha bir vites geçişi deneyeceğiz. Bir daha duruyoruz. Çünkü neden duruyoruz arkadaşlar? 2'den 1'e geçiş yok. Böyle bir şey yok. Şimdi tekrar 1'e. Nasıl yapacağız abi? Bas. Niye geçmiyorsun? Sıkıntı mı oldu acaba? Ben bakayım mı? Olur olur. Evet, şimdi yana geçtik. Çünkü ben ikinci vitesi atamadım gördüğünüz gibi. Okan abimiz yapacak şimdi inşallah. Evet. Atılıyor abi. Atılıyormuş. Evet, gördüğünüz gibi biz ikinci vitese de geçiremedik. Şimdi bir daha yol sırasında deneyelim. İşte budur. Ya ortadaymış abi. Araçayken bak. Nasıl? Ve tabii kavraması değişik. Evet, abi sen götür en iyisi. Durayım. Sen gene bekle. Sen geriye atmaya çalışıyorsun. Vallahi indiririz abicim şeyi. Buraya iki. Orta o zaman 2 abi. Tamam, şimdi oldu. Evet, ikinci denememiz. Bu sefer inşallah geçireceğim. İstersen sağa doğru ittirerek. Öyle yapacağım. İşte. Evet, geçirdim. Çünkü her şeyin bir taktiği var gördüğünüz gibi. Bu araçta da taktik direkt olarak ortaya doğruymuş. Biz düz sallayınca ne oldu? O yolunu bulamadık. Dişleri birbirine sürttük. Bu arada sürekli direksiyonu yapmam gerekiyor. Sağa doğru Direksiyonda geri his toplama var. yok. Evet, geri toplama diye bir şey yok. Gidiyorum güzel gayet ama sürekli olarak böyle bir boşluk hissim var. Ve direksiyonu oynatmam gerekiyor. Zaten siz de görebiliyorsunuz. Ama yani bu his anlatılmaz, yaşanır. Gerçekten çok güzel. 3'e atıyormuşuz. Hayır, 3'e attık işte. Evet, becerdik. 3'ten 2'ye oluyor mu abi? Oluyor. Ama 2'den 1'e atamıyoruz. Şu an gayet güzel gidiyoruz. Kabrio araba keyfi yaşıyoruz yani kısacası. Doblo'dan biraz Aslında şöyle bir durum var. frene basmaya başla. Freni önceden basmaya başlıyoruz çünkü Bas. fren öyle evet ancak durabildik. Öyle kolay değil. Şimdi boşalabilir miyim abi? Tabii boşalabilirsin. Evet, şimdi ışıklardayız. Evet. Bu arada aracın birinci vitesi gayet kısa oranlı ve güzel hızlanıyor. Gördüğünüz gibi arkamızdaki arabaları şeye bıraktık, geride bıraktık. Hiç fena değil o açıdan. Ama 3'te bitiyoruz tabii. 3 ileri, 1 geri, 100 kilometrede bitiyor. Zaten aracın maksimum 105 deniyor. 100 işte yani sonuç olarak. Ama öyle
hızlanması kötü değil arabanın. Gittiğimiz zaman o 3. vitesi çabuk buluyor. 100'e kadar gidiyor, bitiyor. Hiç de fena değil. Zevk veriyor yani insana. Bu kadar sessiz değil mi? Sessiz. Aynen. Şimdi Şimdi şöyle, Ogan abi güzel söyledi. Şöyle bir durum var. Araca diyorsunuz ki ya bu araba çok eski, 75-80 yıl öncesinin aracı. Savaş için yapılmış. Sadece arazi için yapılmış ama düzde öyle şangur şungurluk yok. Öyle bir rahatsız edici bir nokta yok. Biraz rampa olduğu için şimdi 3'e atmayacağız. 1 ve 2'de çıkıyoruz. Araba tabii bayağı bir uğultu yapmaya başladı. Ama işte bu ses de apayrı bir güzellik. Biz bu sesi seviyoruz. İkinci Dünya Savaşı filmlerinde izlersiniz. Bu sese sık sık rastlarız. Şu anda o hisleri yaşıyoruz. Tabii düzdeyiz. Esas arazide bize verecek bu güzel hisler neler olduğunu tam olarak. Şimdi burada tüfek muhafazasının bir çıkıntısı var. Bu çıkıntıyı bizim alıştığımız gibi böyle üstten direksiyon tutmayla direkt olarak elimizi sert bir dönüşte kesme, hatta kopartma şansımız bile olabilir. Öyle bir keskinlik var. O yüzden Ogan abi ben arazi kullanımlarına daha önceden dikkat ettim. Bu şekilde tutuyor, alttan tutuyor. Ve sol şeride geçtik. Millet bizi izliyor. Görüyoruz. Yok abi. Bu arada el freni açık unutmuşuz arkadaşlar. Tabii alışık değiliz. Zorlamışız arabayı. Sola dönüyoruz değil mi? Yani fren çok ilginç. Freni bayağı önceden basmanız gerekiyor. Yapmak için. Hatta böyle duramayacak gibi hissediyorum kendimi ara ara. Öyle bir değişik. Şimdi biraz da arkada İnşallah kaçırmayız arkaya ama toplarız. Bakalım. Pardon. Geriye taktık bu arada. Evet. Alışmışız birinci vitesin sol önde olduğuna. Ama gördüğünüz gibi artık vitesleri gayet güzel geçirebiliyoruz. Bir sıkıntı yok. Şimdi bir yokuştayız. Bu yokuş çok dik bir yokuş değil ama sonuçta bir yokuş. Mesela burayı 1 ile başladık, 2 ile devam ettik. 3'e atarsak 3'ü sonunda bitiremeyiz diyor Ogan abi. O yüzden 2 ile devam ediyoruz. Zaten 3 tane vitesimiz var. Hep söylüyoruz. Şimdi 4 çekeri taktım. Tamam, şimdi 4 çekerimize taktık. Daha demin biz 4x2 gidiyorduk. Yani çekiş arkadaydı. Şimdi arazi vitesimize taktık. Low'da mıyız, high'da mıyız abi? 1'e getir. Ha, 1'deyiz. Hiçbir şey değil. Şimdi 4 çeker ve low'dayız. 4 çeker low. Tam gerçek anlamda şeydeyiz şu anda arazi. Oo, nasıl bir atmadır o? Abi vallahi gerçekten. Şu an tam olarak aracın tüm arazi özelliklerini gösterebileceği vitese geçirdik. Yani 4x4 ve low'dayız. Zaten Fark etti. fark etti. Evet, araba birden şahlandı yani. Bir de öyle de bir durum var tabii. Bak bir de motor freniyle nasıl iniyor? O motor acayip fren, evet. Bırak şimdi, bırak hiçbir şey basmıyor. Evet. Motor freni bu. Ha. Hiçbir şeyin kalmadığı motor. Ha, direkt motor fren. Şimdi evet. Hiçbir şey yapmadan bu yokuşu böyle inebilirsin. Evet, yani mesela şimdi her şeyi gazdan da çeksek böyle ineriz. Yavaş yavaş iniyoruz mesela. Şimdi ayağımızı gazdan da çektik. Dikçe bir yokuş var mesela şu anda önümüzde. Buradan ben şu anda hiçbir şeye basmıyorum. Gaz, fren, debriyaj, hiçbir şey yok. Kendisi yavaş yavaş iniyor. Bırakırsan çıkar da. Bırakırsak çıkar da, aynen. Bu şeylerde var mesela, şimdi pick-up'larda bunu yapmaya başladılar. Tabii SUV'lerde de var. Off-road diye bir modu var. Kendi ayağınızı çekiyorsunuz. Kendisi sabit, atıl bir şekilde inip çıkabiliyor. Hiç normal, sabit olarak daha doğrusu. Çok düşük hızda. Daha 75-80 yıl öncesinden bu araçta böyle bir şey yapılmış. 6 kilometre sabit hızda gider. 6 kilometre sabit hızda isterseniz inersiniz, isterseniz çıkarsınız. Böyle bir durum söz konusu.
gerçekten çok güzel. Yani değişik hisler uyandıran bir araba bu. Konfor sıfır. Zaten böyle bir araçtan da konfor beklemek yanlış olacaktır. Ama arazide bambaşka bir kimliğe bürünüyor bu araba. Daha önceden anlatmıştık. 2.2 litre hacminde bir motoru var. Bu flathead denilen motor tiplerinden. Çok eski, işte 1930'lu 40'lı 50 yıllarda kullanıldı. Bundan sonra zaten bırakıldı. İşte 61-62 beygirlik motoru var. 142 Nm torku. Öyle bir iddialı verisi yok. En fazla 105 kilometre çıkabiliyor. Evet, keçi gibi tırmanıyor. Bayağı dik bir yokuştan çıktım şimdi. Ve takviyede 2'deyim. Şimdi bir de güzelliği istediğim yerden dönüp çıkıyorum. Hiç öyle aman şuraya girdim, buraya girdim diye bir durumum yok. Yol var yok, hiç fark etmez. Çukurmuş, tepeymiş, çamurmuş. Giriyorum, çıkıyorum. Her yer bana dönemeç yani kısacası. Gayet zevkli bir araba. Yani bu günümüz ATV'leri var. Birçok artık herkes biniyor. 7'den 70'e. Böyle bir araç toplayıp binmeyi ben açıkçası tercih ederim. Hem o geçmiş dönemlerin ruhunu hissediyorsunuz. Hem savaş sırasında tasarlanmış bir taşıtın nasıl olması gerektiğini, adamların bunu 75-80 yıl önce düşünüp yaptığını, o günün teknolojisiyle yaptığını görüyorsunuz. Buna tanık oluyorsunuz. O hisleri dediğim gibi yaşıyorsunuz. İşte bu nedenle böyle bir şeyi toplayıp yapmak gerçekten de çok güzel olabilirdi. Herkese tavsiye ederim. Ben böyle bir şey tercih ederim. Hem yolda falan da daha rahat şey yapılabiliyor. Evet sevgili takipçilerimiz, 1944 model Willys MB'yi test ettik. Hem yolda hem arazide. Gerçekten çok beğendik. O günlerin heyecanını yaşadık. Savaş yıllarının teknolojisini gördük. İnsanların neler yapabildiğini, ta o zamanlardan bunu başardığını gördük. Güzel bir off-road kullanımı sunan araç tasarlanabildiğini. Ve ATV kullanmak yerine size tavsiyemiz böyle bir araç yapın, kullanın. Hem o günlerin hislerini yaşayın hem de gerçek anlamda bir arazi taşıtınız olsun. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sevgili takipçilerimiz, aracımızı gördük, tanıttık. Şimdi bu aracın sahibinden ve bulunduğu yerden de bahsetmeden geçmeyelim. Willys'imiz bakın garajımızın içinde duruyor. Çok güzel bir ortamımız var burada. Herkesin hayalidir hatta böyle oturma odasının içerisinde hayali olan arabayı yerleştirmek. Tam olarak hayallerimizin olabileceği bir ortam var burada. Mükemmel yani, şöyle genel olarak bakıyoruz. Ogan abi burada istediği her şeyi gerçekleştirmiş. Bizim kullandığımız kaskımız bakın burada duruyor. Burada tamamen tahtadan yapılma bir Browning makinalı tüfek mevcut ve bu aracın üzerine monte edilebiliyor. Hatta bugün günümüzde M1 Abrams tanklarının üzerine de monte edilebiliyor. Ogan abi bu işte çok ileri. Kendisi zaten hoca Gazi Üniversitesi'nde. Ayrıca maketçilik de yapıyor. Bu Willys aracı da adeta maket yapar gibi yapmış. O yüzden her şey inanılmaz gerçekçi. Aracımız zaten apayrı bir güzel. Tüfekte görüyorsunuz gerçek gibi görünüyor ama tamamen tahta aslında. Şimdi burada kendi yaptığı aynı şekilde model de var. Aracını ilk olarak bu modelden yapmış, bitirmiş. Ondan sonra normal araca geçmişler. Birebir her şeyleri aynı. Ayrıca görüyorsunuz burada çeşitli motor modelleri var, maketler var, buharlı makine. İçten yanmalı bir motorun nasıl çalıştığına dair burada bir maket var. Daha doğrusu model diyelim. 8 silindirli bir motor modeli var. Çok da gerçekçi, harikulade duruyor. Temel reisimiz. Burada güzel bir tekne var. Mesela bakın sehpa, bunu otomobil parçaları satan yerlerde genelde görürüz. Burada da çok güzel olmuş. Ogan abi bunu da yapmış. 8 silindirli bir bloktan sehpa yapmış kendisine. Pistonları ters çevirmiş. Gerçekten çok güzel olmuş. Burada da çeşitli aksesuarlar var. İşte
havacılıkla alakalı. Görüldüğü gibi uçağa ait çeşitli göstergeler. Mankeni var. Tamamen orijinal uygun olarak giydirilmiş. Kaskından uçuş tulumuna her şey mevcut görüldüğü gibi. Ortam çok güzel, tuğlalı. Böyle bir loş bir ortam var. Biz çok beğendik. Burada çeşitli kullandıkları uzaktan kumandalı, kendi yaptıkları modeller var yine. Bunlar halihazırda kullanıyorlar hepsini. Burada bir silah köşesi yapılmış. Silahların hepsi normal ufak plastik bilyeler atıyor. Yani hepsi de aslının orijinali gibi duran tüfekler. Sniper tüfeği var, bu avcı tüfeklerinden var, piyade tüfeklerinden var. Ama bıçaklar gerçek, çeşitli dönemlere ait komando bıçakları. Üst tarafta da mesela şu Rus tanklarında kullanılan bir direkt telsiz ve şey yapan hem koruyucu bir başlık. Bu gördüğümüz miğfer de şu an Amerikan askerlerinin kullandığı ve orijinal şeyden gelmiş. Bu çöl fırtınası Irak'a yapılan operasyon sırasında orada kullanılmış ve bir şekil Ogan abiye gelmiş bu. Çeşitli şeylerde miğfer ve başlıklarda görünüyor. Şu 2. Dünya Savaşı'na ait. 2. Dünya Savaşı uçaklarının içinde kullanılan, onların pilotlarının kullandığı bir başlık. Hatta burada uçağı da koymuşlar. Bakın, Spitfire büyük ihtimalle İngilizlerin kullandığı. O uçağı kullanan pilot aynı şekilde o başlığı kullanıyor. Böyle çok güzel bir ortam var gördüğünüz gibi. Biz çok beğendik, hayran kaldık, hasta olduk ortama. Burada bir şey daha gösterelim en son olarak. Hatta ağırlığını göstermek açısından bakın. Bu Browning makinalı tüfeğimizin ayağı. Yani inanılmaz ağır. Halen de kullanılıyor. Burada kartal şeyimiz var. Bir boğamız ve boğa boynuzumuz. Büyük ihtimal bizon. Gerçekten çok güzel. Burada bir su motoru var. O da tahmin ediyorum eski ve antika şeye sahip bir motor. Ve burada da çeşitli şeyler. Görüleceği gibi çok harika bir garaj. İnşallah takipçilerimiz, siz de hayal ettiğiniz böyle bir garaja sahip olursunuz. Bize de kısmet olur. İnşallah size de böyle bir garaj kısmet olur. Amanın. Onun ucunu eğdik. Unuttuk böyle yana. Ne yapayım onu? Ucu kaldı herhalde orada. Üşüdük ben bir şey. Siyah lastik. Hop 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 hop. Eyvah. Gitti ya. Sök sök. Ne yapayım? Sök dibinden. Ha, tamam çıkardım. Belki ya çok kötü oldu ya. Vallahi şuraya kadar geldik, orada şey oldu. Yok güzel. Orijinal bir dedi biliyor musun? O adam olmaz. Bir alalım yalnız. Olmaz mı diyorsun? Söyleyelim mi?
yatırıp anlatalım hatta camı. Olur. Daha güzel olur. Bir şey bakayım sen sonra geri tak. Tamam. Dur şimdi devam ediyorum. Burada da şey nerede ya? Anahtar mı? Şu el freni mi abi? Onu çekersen kayar arkaya. Ha yok ellemiş. Gideriz valla. Güm diye gelir duvara. Şu arkaya doğru artık tamam. Görüldüğü gibi özellikleri yazıyor. Ağırlıklar. Şimdi burada torpido gözümüz var. Şimdi ne diyor? 1950 Willys CC3A aslında bizim bu aracımız. Ama araç sahibiyle Ogan Bey'le de bunları konuşacağız zaten. Araç bayağı bir uzun bir araç bayağı uzun. Baştan aç baştan. Ha, baştan açayım değil mi? Bak konsantrasyon bozuluyor. Bir önce toparlayalım. Görüldüğü gibi öndeki panjuruna kadar savaşta kullanılan araç. Bunu şimdi kapatalım. Burada el frenimiz mevcut. Göstergelerimiz mil olarak gösteriyor. 60 mil gösteriyor en fazla. Kilometre olarak da içeride 100 olarak gösteriyor. Zaten 105'e çıkabiliyoruz en fazla. Burada amper miktarını gösteriyor. Elektrik ile alakalı. Burada Fahrenheit cinsinden sıcaklığımız. Burada yağ basınç. Burada da yakıt sensörü. Yakıt. Burada da abi ne yapacağız ya? Bu ne biçim ya inliyor ya? Böyle bir şey yok. Sizin kedi mi bu? Şimdi bunu anlatalım abi. Tamam. Şimdi direksiyonumuz 3 kollu bir direksiyon. Çok sportif görüldüğü gibi. Ortasında kornamız var. Bastığımız zaman çalan. Burada kol var. Aslında bu sinyal kolu. Ama bu sinyal kolu orijinallerde yok.